Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Annemin oturma odasındaki televizyon sehpasını dışarı çıkardım, apliği söktüm ve duvar çalışmasıyla güzelleştirerek televizyonu monte etmeye uygun hale getireceğim. Bunun için beton efektimi hazırladım. Geçen hafta bunun videosunu yayınladım. Nasıl hazırlanacağına dair bunu açıklamalarda linkini bırakacağım. İnceleyebilirsiniz. Beton efektini dolayısıyla kendiniz hazırlayarak duvar çalışmasını yapabilirsiniz. Tuğla stencil kullandım. Maskeleme bandıyla önce yapıştırdım ve sonra uygun yerlere bu şekilde beton efektini uyguladım. Ben parçalı uygulamak istedim. Tamamını tuğla ile kaplamak istemedim duvarın. İlk seferinde bantla yapıştırıyoruz, ancak sonrasında stencil'da çimento olduğu için çimentoyla zaten stencil duvara yapışıyor. Kalan bu bulaşık olan kısımlar vardı, yani beton efektinin bulaştığı kısımlar vardı. Ben buraları sıyırmadım. Bu kısımlara çünkü bu şekilde beton efektini yapıştırarak düzleştirdim ve doğal bir görüntü oluşturmaya çalıştım. Pirinç dekopaj kağıdını orta yere uyguladım. Bunun köşeleri, kenarları sonradan kaybolacak. Çünkü kenarlarına da yine beton efektiyle motif uygulayacağım. Duvarın sağ tarafına da bu şekilde aynı simetrisini uyguladım. Tuğlaların istediğiniz yerlerde uzatarak, istediğiniz yerlerde daha kısa bırakarak uygulayabilirsiniz. Orta kısma da biraz tuğla uyguladım. Şimdi dekopaj kağıtlarımı, resimleri farklı bir motifle onları kapatıyorum. Doğal bir görüntü vermeye çalışıyorum. Böyle çok köşeli olmasın. Hafif hafif kenarlara uygulayarak doğal bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bu dekopaj kağıdımı da 3 parçaya böldüm ve uygun yerlere tutkalla yapıştırıyorum ve motifleri daha sonra kenar kısımlarına uyguluyorum. Kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil simgesine tıklayabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Ben bu motifi böyle biraz eğimli uyguladım. Kuşun olduğu dekopaj kağıdı kısmında. İstediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Duvar sizin zevkinizi yansıtacak. Gayet zevkli bir çalışma. İstediğiniz yerlere çimentoyu, betonu bu şekilde benim gibi spatula ile yayarak kaynaştırma yapabilirsiniz. Ki bunu yapalım. Yani motifler ortada kalmasın. Tuğlayla bir şekilde bunları birbirine kaynaştıralım. Beton efektim oldukça sağlam oldu. Herhangi bir şekilde dökülme, tozlanma olmuyor. Hatta ben sıyırmaya çalıştım bir yerine, asla başaramadım. Çok sağlam oldu. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Stencil'lardan alarak uygulayabilirsiniz. Stencil'ı kullandıktan sonra mutlaka su dolu bir kovanın içerisinde bekletelim ki çimentolar aşağı biriksin. Şimdi Rich'in antik beyaz rengiyle boyama işlemime başladım. Derz aralarını beyazla boyadım ve tuğlaların üzerindeki grilikleri de kapatmamak için hafif hafif beyazları sürdüm.
beyaz ağırlıklı olmasını istedim. Ancak alttaki griler de hafif kendini belli etmesini istedim. Güzel bir doğal görüntü oluşsun diye ki gerçekten güzel oldu. Bu şekilde. Beyazlığı çok hafif bazı yerlerde kırmak istedim. Bunun için kendim bir renk hazırladım. Alaçatı rengin içerisine Burnt Umber damlattım. Fırçama çok az boya alıyorum. Ve bunlarla çok hafif hafif süpürmeler yaptım. Hafif bir renklendirme uyguladım. Bu şekilde fırçayı çok fazla bastırmıyoruz. Hafif hafif uyguluyoruz istediğiniz yerlere. Gerçekten motifler, resimler motiflerin içerisine gömüldü ve çok doğal bir görüntü oluştu. Duvarın her tarafına bu renkten azar azar uyguladım. Grilikleri çok kapatmak istemedim dediğim gibi. Şimdi fırçama beyaz aldım, yine antik beyaz ve bu resimlerin üzerinde de hafif süpürmeler yaptım. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenerek beni destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.